Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendimi tembel hissettiğim zamanlarda hep yaptığım bu tarifi paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok kolay. Bu yüzden videoyu özellikle uzun tutmadım. Tam zamanlı bir video, sadece hızlandırdım. Fırına verme aşamasına kadar her şey birebir aynı. Hazırlama aşaması videoda 5 dakika gibi görünüyor. Fırınlama aşaması var ondan sonra. Evet, hemen başlayalım tarifimize. 1 adet soğanı irice doğradık. 3-4 adet sarımsağımız vardı. Onları da keyfimizce doğradıktan sonra 2 adet yeşil biberim, 3 adet de acı şili biberim var. Onları da fazla küçültmeden gönlümce doğruyorum. Kapya biber de kullanabilirsiniz acı istemiyorsanız ya da tamamını yeşil biber olarak da değerlendirebilirsiniz. Bu arada ben taze sarımsak kullanmıştım. Dilerseniz 5-6 diş kuru sarımsak da kullanabilirsiniz. Evet, sırada patatesler var. Onları da fırınlandığında erimeyecek boyutlarda irice doğruyorum. 1 adet oldukça iri boy bostan patlıcanım var. Patlıcanı alacalı soymuştum. Onu da yine piştiği zaman kaybolmayacak şekilde büyükçe doğruyorum. Biz hep böyle fırın tarifleriyle büyüdük. Bu yüzden çok fazla yapılırdı evimizde. Ve inanır mısınız, böyle kendimi yorgun hissettiğimde, uğraşmak istemediğimde hep bu tarifi yaparım. Buzdolabınızda olan bütün malzemeleri bu tepsinin içine yerleştirebilirsiniz. Yeter ki doğru ısıda, doğru yöntemle pişirelim. Evet, öncelikle küçük bir çelik tepsi kullanıyorum. Fırın tepsisi de kullanabilirsiniz ama boyutunun küçük olması lazım. Çok ince bir tabak halinde değil de böyle 2 kat gibi durması gerek sebzelerin. Ve borcam kullanmıyoruz. Çünkü borcam böyle tava türü yemeklerde güzel sonuç vermiyor. Evet, küçük boy diyebileceğim 4-5 adet buzdolabımda kalmış, biraz yumuşamış domatesim var. Onları da yine küp küp olacak şekilde hızlıca doğruyorum. Tarifin malzeme ve miktarları videonun açıklamalar bölümünde her zamanki gibi mevcut. Denemeyi düşünen arkadaşlar oradan ekstradan püf noktaları ile birlikte faydalanabilirler. Bu arada 300 gram kuzu kuşbaşı görüyorsunuz yukarıda. Eğer dana kuşbaşı kullanacaksanız biraz etlerinizi küçültmenizi tavsiye ederim. Çünkü biliyorsunuz yapısı daha sert ve daha geç pişiyor. Bu arada kalçalı mesela but olacak şekilde tavuk etiyle de yapabilirsiniz. 2 adet kalçalı butla da yapabilirsiniz. Öyle de lezzetli olacaktır. Ve eti de ekliyorum. Ardından baharatlandıracağım. Bu arada ben acı bir tarif istedim. O yüzden baharatları bolca kullanıyorum. Sizler yarım ya da çeyrek ölçü kullanabilirsiniz eğer acı sevmiyorsanız. Ve evet, 1 tatlı kaşığı olacak şekilde karabiber ekleyerek başlıyorum. Ardından farkındaysanız salça kullanmıyoruz. Bunun yerine toz kırmızı biber kullanacağız. Tepeli 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber de ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Fazla değil, şöyle yarım tatlı kaşığı kadar da kekik ilave edeceğim. Ve tarifin olmazsa olmazına geçiyoruz. 1 çay bardağı 100 mililitre yani sızma zeytinyağı ekliyorum. Normal zeytinyağı da olur tabii ki. Ben bu tarifi 10 dakikada hazırlıyorum, inanır mısınız? Tabii fırınlama süresi farklı. Hazırlama süresinden bahsediyorum. Ama böyle kime çıkarsam, komşuya göndersem, biri geldiğinde yapsam, dar zamanlarda yapsam her ne hikmetse çok emek sarf ettiğimi zannediyorlar. Sizler de eğer denemediyseniz hala, çünkü son dönemlerde YouTube'da çok fazla popüler bu tarif, muhakkak benim tarifimle bir deneyin. Ve tüm malzemeleri kaşıkla şöyle hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Farkındaysanız hiç su eklemiyoruz. Domatesin suyu ve sebzelerin suyu yeterli olacak. Islattığım bir yağlı kağıdı şimdi bunun üzerine hiç hava almayacak şekilde yerleştireceğim.
Yağlı kağıdınızın boyutunu böyle tepsinin boyutundan 3-4 parmak daha büyük olacak şekilde keserseniz rahat bir şekilde her tarafını kaplayabilirsiniz. Evet, yağlı kağıdımı ıslatıyorum kolayca şekil alsın diye ve sebzelerimin üzerine kapatıyorum. Bu arada bu tarifi bazen et olmadığı zaman etsiz de yapıyorum. Bu haliyle pişirip daha sonra böyle sarımsaklı yoğurtla servis ettiğim zaman öyle de çok lezzetli oluyor. Ve 220 derecede sıcak olan fırında tam 70 dakika hiçbir şekilde karıştırmadan pişiriyorum. Ve son hali bu. Evet, beklentimizin çok çok üstünde. Bizi gerçekten yormadı. Fırında kendi halinde demlene demlene pişti. Videoda belirttiğim püf noktalarına dikkat ederseniz sizler de kendiniz böyle yemek yapmak istemediğiniz zaman bu tarifi kurtarıcı bir tarif olarak her zaman değerlendirebilirsiniz. Bu arada tarifi beğendiyseniz lütfen yorum yazın. Belki önerilerde birazcık üste çıkma şansımız olur. Evet, bugün de bir tarifi nihayete erdirdik. Yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.